Herkese yeniden merhaba sayın seyirciler. Daha önce gezdiğimiz bir semt olan Üsküdar'dan aslında bir bonus bölümle karşınızdayız. Şu anda Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nın önündeyim ve herhalde bizim çektiğimiz en kalabalık günlerden birine başlıyoruz. Tarih 29 Mayıs 2026. Hem İstanbul'un fethi hem de bayramın 3. günü coşkuyla kutlanıyor. Hiç böyle bu kadar cayırhaş bir kalabalıkta çekim yapmamıştık. Planımız yine aynı. Plansız bir şekilde Üsküdar Çarşı ve Üsküdar deniz kenarındaki o düz bölgede sizinle ilginç manzaraları, şehirsel detayları, karşılaştığımız ilginç şahsiyetleri paylaşacağız. Her zamanki gibi hiç planımız yok. İyi bayramlar diyoruz. İstanbul'un fethi kutlu olsun diyoruz ve yolumuza çıkıyoruz. Bunu sokakta hep arada bir görüyoruz. Böyle bunu yerde bulduk. Bayağı da diri, dolgun bir gül. Biri yere fırlatmış. Şimdi bayram, seyran günlerinde millet işte buluşur, date'e çıkar, sevgilisiyle görüşür filan. İşte çiçekler alınır, çikolatalar alınır. Tabii bu ritüelin vazgeçilmez bir parçası. Kavga çıkar. Kadınlar bizim ne kadar sertliğe dayanabileceğimizi test etmek için bazen de erkeklerin gerçekten hıyarlıkları yüzünden işte kavga ederler. Ve yerde böyle hep dikkat edersiniz. Yani yerde çiçekler atılmış, saçılmış buluruz. Bu da onlardan biri. Kim bilir hangi drama sayesinde kendini yerde buldu. Bayağı da güzel bir çiçek. Ben bunu şurada bir yıkayacağım. Baksana ne kadar da güzel, pırıl pırıl. Şimdi bunu sapık zannedilmeden birine hibe etmeye ya da hediye etmeye çalışacağım da bu zor bir iş. Dur bakayım nasıl yapabiliriz? Yani böyle herhalde önce beyefendilere şey etmek daha güzel olur da. Abi kolay gelsin. Şunu yerde bulduk da çok şey ister misin bilmiyorum. Yok ya sağ ol. İyi. Çöpe gitmesin yani şey. Neyse yani bu kalabalıkta işte böyle bir erkek olarak birine gül hediye etmek yanlış anlamalara yol açabilir. O yüzden buraya bıraktık. İnşallah daha şanslı bir çift alır da pahalı da bir çiçek yani. Neyse. Bakalım yolumuza devam edelim. Burada yemin ederim çiçeği bıraktığımız yerin yanında bir karga var. Çok böyle tir tir titriyor. Suya düşmüş yavru. Çok iyi değil durumu. Bunu bence şöyle kuytu bir yere koyalım. Yani bu işte insanı bayağı fena eden manzaralardan biri. Şimdi veterinere gitsen açık yok, şey etsen yok. Çağırdınız. Toprağa koyayım da kuru kalsın bari. Hastalığı yok. Hasta olsa tüylerinin üzerinde böyle bitler olur. Yeni yavru bu uçamadan buraya düşmüş bir şekilde. Şimdi bu tamamen güneşte kalırsa da beyni şey olur. O yüzden şuraya koyuyorum. İşte bu yavru kediler bulduğumuz bölümde de böyle olduk. Yani çok felaketmiş ya böyle. Şöyle biraz güneşte dursun. Yani çok anlamam bu işlerden de kırığı çıkı da yok gibi. Şuraya koyalım burada belki biraz sakinleşir. Bunu bir kurulamak lazım sırılsıklam. Dur bir yerden peçete alıp geleyim ben abi. Şöyle bak nasıl ıslanmış onu suyunu çekiyoruz. Böyle bak nasıl tutuyor can havliyle tutuyor yazık. İnşallah toparlanır ve şey olur. Gel. Evet valla başlar başlamaz böyle terk edilmiş gül, terk edilmiş karga öyle şeyler buluyoruz ki bazı insanlar bunların kurgu olduğunu düşünüyor ama yani hepsi başımıza geliyor. Zaten bu programın en güzel yanı da o ama tabii hüzünlü oldu bu olay şimdi. Evet İstanbul büyük bir şehir ama bazen yeniden karşılaştığımız, tesadüfen gördüğümüz eski dostlar oluyor. Hasanpaşa 2 bölümünü hatırlayan arkadaşlarımız olursa orada Twingo Gulup üyelerinin garajını görmüştük ve her yerde Twingo araçlar vardı. O güzel araçlardan biri de burada. Bunu böyle sanki dalgıçlık, balıkçılık için modifiye etmiş sahibi. Bayağı sevilerek kullanılan bir araç. Biliyorsunuz bu Japon Shinto itikadında bir inanç var. 10 yıl kullanılan eşyanın ruhu çıkar diye. Yani bu gerçekten ruha sahip olmuş bir araç. Öyle görüyoruz. Ne kadar güzel. Sahibi de büyük bir ihtimalle burada artık ne yapıyor? Balık mı tutuyor sahilde bilmiyorum ama herkese ona da iyi bayramlar. Güzel bir tesadüf. Bu Üsküdar Çarşı'daki pasajlardan birindeyiz. Yani gerçekten böyle çok hoş ve büyülü bir his. Hem çocukluğuma dönmüş gibi oluyorum hem neyin nerede çıkacağı belli olmuyor. Burada çok küçük bir detayı size göstermek istiyorum. Burada işte okul eşyaları, oyuncaklar var. Ama şu atlas yün
tabelası. El yordamıyla yapılan bir tabela. Yani çok büyük konuşmayayım, 1970'li yıllardan beri orada. Neresinden baksan 50 yıllık gibi duruyor. Ve yakından baktıkça da daha hoş. Mesela A harflerinin uçlarındaki şu üçlü çıkıntı, T'nin şapkasındaki böyle horoz ibi gibi şey, Yün yazısının böyle Y, Ü, N diye büyümesi, Y'nin ters olup Ü'nün öbür türlü olması falan çok güzel. Yani böyle ambere takılmış tarih öncesi bir fosil gibi burada duruyor. İnşallah da durmaya devam eder. Böyle SpongeBob'ların, Sonic'lerin arasında 50 yıllık el yapımı tabela. Çok şahane. El yapımı ok tabelasını izledik. 2 metre ötesinde de dükkan duruyormuş. Çok sevindim. Yani bu benim cahilliğim. Zannediyordum ki dükkan kapalı, sırf tabela kalmış. Yok, dükkan da burada. Yandaki bir abi bize dedi ki 1975 yılından kalmadır burası dedi. Hala da duruyor. Bugün bayram diye kapalı tabii. İnşallah ömrü uzun olur, bereketi bol olur. Bayramda geldiğimiz için her yer kapalı ama bu kolonyacıyı da aslında size göstermek istiyordum. Şimdi burası Üsküdar çarşıda böyle eski bir kolonyacı. Gerçekten böyle türlü türlü karışımları, alaşımları var. Ben bebeklikte menenjit gibi bir şey geçirdiğimden beri, yani kendimi bildiğimden beri aslında koku alamıyorum. Konjenital anozmia diye bir durumum var. Ama sırf bunların böyle renkli şişeleri olduğu için hep buradan özellikle yeşil kolonyayı alıp böyle her yerime sürmek istiyordum. İşte bak burada isteyene kırmızı, yeşilimsi sarı, turuncu, mavi, turuncu kırmızı arası başka bir renk. Daha böyle C vitamini turuncusu, istediğin kadar renk var. Bu dükkanın başka bir şahaneliği aslında içinde müze gibi bir parfüm ve kolonya şişeleri galerisi barındırıyor. Dükkanın sahibi de bunları renklerine ya da içindeki sıvıların renklerine göre ayırmış. Bazıları bayağı tarihi, ilginç şeyler. Mesela burada kokulu Düzce tütün kolonyası, Servet kolonyayı görüyoruz. Şekilleri falan çok güzel şeyler bunlar. Bu programı çektiğimiz 2026 tarihinden 6 ay, 1 yıl önce dünyayı kavuran işte Labubu salgını vardı. Onun çok güzel bir yandan sektirmeli markası yapılmış. Labubu değil, Labu Labu yazıyor. Labune diyoruz biz de. Çok güzel şeyler. Böyle küçük marka oyunları da çok hoşuma giden, çok sevdiğim şeylerden biri. Her şeyin tamamen regüle edilmemesi yaratıcılığa da açık bir kapı bırakıyor. O yüzden Labune diyerek yolumuza devam ediyoruz. Evet, Üsküdar Kapalı Çarşısı'nın hemen önündeyiz. Bu apartmanın arkasında da çok güzel yeşillendirmişler. Peki bizleri ne yeşertir biliyor musunuz sayın seyirciler? Bizleri de şu YouTube videosunun altında gördüğünüz düğmelerden katıl tuşuna basmanız yeşillendirir ve yüzümüzü güldürür. Gerçekten bakın, şimdi böyle işleri biz gönlümüzden yapıyoruz ama hayatın geldiği nokta öyle ki sırf gönül yetmiyor, gönülsüz de olmuyor. O yüzden biz de düşündük, hani milletten sırf para toplamayalım dedik ve başka videolarda kesinlikle göremeyeceğiniz bazı detayları sadece kanalımıza katılan izleyicilerin izlenimine açtık. Çok hoşumuza gitmedi ama yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi yani bunlar çok çok küçük paralar ve bize ufak bir katkıda bulunabilirseniz ve maceralarımızı seviyorsanız siz de bu maceraların başka hiçbir yerde yayınlanmayan fasküllerini göreceksiniz. Mesela şimdi bu bahçede bir şey var. Ben görüyorum, siz göremiyorsunuz. Ama katıl bölümünde o olacak. Ve katılırsanız siz de onu izleyebileceksiniz. Ne şahane bir karşılıklı alışveriş değil mi? O yüzden valla burada bu cümleyi söylerken sıkmak için çok kedi aradım ama bulamadım. Katıl, katıl, katıl diyoruz sayın seyirciler. Sayın seyirciler, kendimi Batman Forever filmindeki Jim Carrey gibi hissediyorum. The Riddler diye bir karakteri canlandırıyordu. Orada da her yerde yeşil ışıklar falan vardı. Şimdi burada bir pasajın içindeyiz. Her yeri böyle bir yeşil led yapmışlar. Fantastik hissediyorum, sanki bir bilim kurgu filmi gibi. Böyle planlanmayan şeyler, bunu kötümseyerek söylemiyorum, cahil estetiği diye bir şey yaratıyor. Cahil estetiği de aslında estetik anlayışın evrilmesinin bir yolu. Çünkü böyle garip detayları önce cahil estetiğiyle toplumun alt katmanlarında ortaya çıkarlar. Sonra tepeden bir avantgard bunu gelir, pop art gibi bir şekilde cımbızla alır, avantgard cahil estetiğini yukarı çeker. Oltayla
denizden çekilen bir balık gibi. Sonra da o tepeden yine aşağı filter down etmeye devam eder ama bu sefer hakim ve popüler ve cool olan bir estetiktir. İlk bakışta buna "Iy, bu ne, kro" diye burun kıvıranlar bir anda onu benimsemeye başlar. Onu böyle hep mi seviyordum ben canım falan demeye başlar. Aslında biz de biraz bu programda hafif onu yapıyoruz. Yani kenarda, köşede kalan detayları ya da İstanbul'un böyle kanıksanan popüler estetiğini hepinize tanıtıyoruz ve estetik anlayış döngüsü baştan başlıyor. Bakalım bu yeşil ışıkların tepesinde ne çıkacak? Bir de onu da merak ettim. Gelin yukarıda bakalım ne bulacağız. Ha, hac turizmiymiş. İşte bu uhrevi atmosfer. Okey. Neyse, güzel bir kültür söylemi çıktı aradan. Daha tepede neler var abi? Kilitli. Bir kedi buraya da kuş getirip çatır çatır yemiş, kafasını, ciğerini sökmüş yemiş. Ondan sonra da buraya, affedersin, büyük hacetini görmüş. Tamamen yaşam döngüsü. Bu kuş ölüsü de o kadar uzun süredir burada ki şunlar içinden çıkan tane tane kuşun cesedinde koza yapan leş sineklerinin pupaları. Böyle atıyoruz. Öf ya bayağı iğrenç ama bayağı da cool. Bir de böyle bakıyorsun işte ışıklı aydınlatmalı iş merkezi falan. Üst katta neler oluyor? Sineklerden birini şu boruya atabilirsem bu sinek larvası hop Interstellar alt kata yolculuğa gitti. Bu kediyi bulursam bir döverim ki. Evet, sadece bayramlarda yaşanabilecek bir macera sayın seyirciler. Büyük Üsküdar Kapalı Çarşısı'ndayız. Burası böyle eski tip pasajlardan biri ama bayağı böyle bütün bir binanın altı boyunca uzanan hoş bir yer. Şimdi normalde buraları hep açık olur, bayramda kapalı. Evet, bu pasajda gezerken bir ara çok ünlenen Aydın Tuhafiye Fermuar Hastanesi'ni gördük. Yani burası da bilenler bilir, çok ünlü olmuştu bir ara işte. Çok hesaplı fermuar tamiri yapıyordu, sosyal medyada ünlenmişti. Burada şeyi görüyoruz, abiye bıktırmışlar. Belki de bu sosyal medya ününün bir sonucu olarak. Ve türlü türlü uyarı levhalarıyla dükkanın önünü döşemiş. Mesela diyor ki kapalı olduğumuz zaman ısrar etmeyin, getirdiğiniz ürünleri yan dükkana bırakmayın, kesinlikle tamir edilmez diyor. İşte küçük bir dikiş işiniz varsa sizi çantacı ve terziye yönlendiriyoruz. Lütfen teklifte ve ısrarda bulunmayın diyor. Yani yaka silkmiş. Sonunda burada da bir şartname gibi bir yazı var. Böyle yani yaka silktirmişler ama neyse bereketiyle de gelmiştir herhalde bu şöhret. Evet, pasajın bir üst katındayız. Burada da bu tepedeki camlardan gelen ışık bayağı böyle aydınlık bir ortam yaratıyor ama tabii hiçbir şeyin değişmemiş olması da o aydınlık altında bizim gözlerimizin önüne çok hoş ve gerçeküstü bir manzara seriyor. Buradaki bir sürü dükkan da boş. Yani kendilerine stüdyo arayan sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur. Yani bilenler bilir, Taksim tarafında Tokatlayan İş Merkezi vardı. Aynen böyle bir havası olan çok böyle eski ve Ermeni cemaatine ait bir iş anıydı ve pasajdı. Orada da bir sürü boş dükkanlar. Geri gelelim, Covid'den sonra oraya ressamlar ve kavramsal sanatçılar ve heykeltıraşlar kiralar da ucuz diye gelmeye başladı. Ve en son kontrol ettiğimde Tokatlayan İşhanı bayağı böyle işte Beyoğlu sanat gezilerinin falan merkezinde olan bir yerde. Burası da ileride bir sanatçı stüdyosu mekanı olabilir. Ama tabii öyle bir şey olursa buradaki köklü eski esnaflara ne olur onu da bilmiyorum. Ama yani mekan arayanlara duyurulur. Çok güzel bir yerdeyiz çünkü. Bayağı böyle temiz de aslında, bakmayın duruna. Hikayesi olan, karakterli bir yer. Ve keşfet de bitmiyor. Çok güzel, bakalım neler göreceğiz daha. Pasajın üst katında burada çalışan abilerimizden biri inanılmaz bir bahçe büyütmüş kendine. Tamamen de böyle buluntu malzemelerden, saksılardan, her yerde yetişen tip bitkilerden. Ama ne kadar güzel gözüküyor ya.
çıkış yolunda bu merdivende de bu tabelaları görüyoruz. İşte daha eski bir zamandan kalma, bilmiyorum kaç yıllık. Depo, 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 bütün şirketlerin isimleri hepsi de aynı kırmızı renkle yazılmış. Gel benim bir parçam ol dercesine bizi davet ediyorlar. Valla şimdi buradan birazdan çıkacağız ama bu pasaj ve bu gezi uzun süre aklımda kalmaya devam edecek sayın seyirciler. Sizi de bekliyoruz. Böyle bak, apartmanın arkasında bir avlu, iki avlu çıka çıka gidiyoruz. Çok ilginç bitkilerle dolu bir bahçe çıktı. İstanbul'un en kalabalık yerinde apartmanların arasında böyle yeşil bir bahçe olması bence gayet güzel. Abi gel. Bakın arkadaşlar, burada bak şurada gidiyor. Şunu görecek miyiz bilmiyorum. Heh, geldi. Evet, bakın bu, bildiğim için söylüyorum, Physura mirabilis. İstanbul'da yaşayan en büyük örümcek türlerinden biridir ama en büyüğü değildir. Çok zararsız, çok tatlı, kedi gibi. Nursery web spider diye bilinir İngilizce'de. Durdu. İşte bu. Bakın arkadaşlar, sevgi ve ilgi her türlü canlıyı sizinle aynı dili konuşturabiliyor. Nasıl yattı, yazık. O kadar güzel ki. Tabii bu böyle güzel anlar bana araknofob olmadığım için bir kere daha şanslı hissettiriyor. Bir kere daha Allah'a diyorum ya. İyi ki beni böyle korkak yaratmadın ya. Aranızda örümcekten korkan varsa alınmasın ama hiçbir mantıklı sebebi yok. Yani bir uğur böceğini alır parmağınızda seversiniz. Kelebeği seversiniz. Kedi yavrusunu seversiniz. Civcivi seversiniz. Bunda hiçbir farkı yok. Mübarek hayvan. Bu müthiş doruk noktasında da bu salyangozlarla dolu taht gibi çöpe atılmış sandalyeyi çevirerek sizlere Üsküdar Çarşı bölümümüzün net mukayesesini yapalım bakalım. Çok güzel bir geziydi. Yani eşsiz bir geziydi. Sahne arkasına bakacak olursak bu geziyi biz son anda planladık ve hani daha önce gittiğimiz bir yerde. Çünkü Üsküdar bölümümüz var, Bağlarbaşı bölümümüz var. Ne bulabiliriz ki diye gittik ve hiçbir zaman görmediğimiz inanılmazlıkta bir bölüm çektik. Ve her şeyden önce ilk başta karşılaştığımız bu yavru karga çok yürek yakıcı bir manzaraydı. İnşallah işte belediyeden biri gelecek, bakacak, veteriner çağırdık diyorlardı. İnşallah kurtulmuştur. İşi yapamamak da çok çaresiz hissettirdi. Ama Üsküdar Çarşı'nın doruk noktası kesinlikle Üsküdar Kapalı Çarşı denilen pasajlar kompleksiydi. Yani gerçekten zamanın durduğu bir yer. Bir hani sanatçı olarak burada benim de bir yerim olsa ne güzel olur dedirten bir yer. Her şeye rağmen zincirleşmeden veya kurumsallaşmadan veya hani aşırı popüler kültüre dönüşmeden, hoş gerçi biz dönüştürdük biraz da, hayatta kalmaya başarmış çok güzel bir kısmı Üsküdar'ın. Şehirlerde böyle yerler daha çok olmalı. Böyle yarı unutulmuş, ille de fonksiyonel ya da maksimum kar şiarıyla yürümeyen yerlerin olması şehre ruh katan bir yer. Tabii bir öte yandan da günümüzde yani böyle bir küçük esnaf olarak, eskici, antikacı, plakçı, terzi olarak burada hayatta kalmaya çalışmak da kolay bir şey değil. Yani aşırı da romantik hale getirmemek lazım. Üsküdar Çarşı bana garip bir şekilde böyle 20-25 yıl önceki Cihangir'i hatırlattı. İnşallah sonu onun gibi olmaz tabii. Ama gerçekten böyle İstanbul'un göbeğinde, denizin yanında yüzlerce yıl katmanlaşmış bir şehir yapısıyla birlikte büyüyen, rahat ve hatta özgür bir yer. Çok beğendim o yüzden. Kimler buraya gelmeli? Klasik işte moda, işte yok efendim Cihangir, bilmem öyle yerler canınızı sıkmaya başladıysa kesinlikle buraya gelin. Ama gelirseniz de siz buraya benzeyin. Burayı kendinize benzetmeyin. Üsküdar böyle küçük designer dövmeli hipsterların 300 liraya kahve içtiği bir yere dönüşürse herhalde kimse bundan mutlu olmaz. Böyle arkadaşlar, çok güzel bir bayram günü, çok güzel bir bahar günü. Tekrar söylediğimiz gibi görmeyi bilen gözler için her yerde büyü, macera ve olanaklar var. Çok güzel bir gezi oldu. Vaktinizi ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz. Sevgiler, bir sonraki bölümümüze kadar.